bölüm. Yine girilmez işareti var. Tonozlu yapı şeklinde geçiyor. İşte tonozlu yapı şu gördüğünüz şekilde çatı sistemi olan yapılara tonozlu yapı deniliyor. Öncesi ve sonrası. Denizli'de Buldan ilçesi sınırları içerisinde yer olan Tripolis öğren yeri, Tripolis antik kentini gezek. Giriş ücretsiz. Girişte bizi böyle bir levha karşılıyor. Mozaikli konut, ana cadde, agora, Tripolis antik kenti Menderes Nehri kıyısında yamaç üzerine kurulmuştur. Batıya ve kuzeye açılan vadilerle Ege'ye, güneydoğusundaki Çürüksu Ovası ve vadileri ile İç Anadolu ve Akdeniz'e ulaşımı bulunan antik kentlerden birisidir. Kentin güneyinde Çürüksu Vadisi'nde kurulmuş olan çağdaşı Laodike'ye 30 kilometre, Hierapolis'i ise Pamukkale'ye 20 kilometre uzaklıktadır. Helenistik dönemde Frikya, Karya ve Lidya bölgelerinin kesişim noktasında Lidya bölgesi sınırları içerisinde ilk kez Apollonia ismiyle kurulan kent kısa bir dönem Antoniopolis olarak anılmıştır. Milattan önce 1. yüzyılda 3 bölgenin kesişim noktasında olması nedeniyle bu bölgelerden gelen halkların yerleşim yeri olmuş ve bu nedenle de Tripolis ismini almıştır. Tripolis ismi milattan sonra 7. yüzyılda kent terk edilene kadar varlığını korumuştur. Burası konut alanı. Bakın mozaikleri de var ileride. Ama oralara kadar giremiyoruz muhtemelen. Mozaikli konut ismi buradan gelse gerek. Evet. Bakın. Keramikten kilden yapılan su yollarını görüyorsunuz. Şu alt kısımda da drenaj sistemi. Her ne kadar Triopolis'in bir kent olarak geçmişi Helenistik döneme dayansa da kentin çevresinde gerçekleştiren yüzey araştırmalarında elde edilen arkeolojik materyal bu bölgedeki yerleşimin günümüzden 5000 yıl öncesine kadar gittiğini kanıtlamaktadır. Mozaikli evden çıkıyoruz. Kutsal alan, meclis binası, hamam, tiyatro. Triopolis'in de içinde bulunduğu Çürüksu Vadisi milattan önce 190 yılında
Seleukoslar ile Bergama kralları arasında yapılan Magnezya Savaşı'na kadar bağımsız kentlerden oluşur. Evet, Sütunlu Cadde'ye giriyoruz. Bu savaşı Roma desteğinde kazanan Bergama Krallığı milattan önce 188 yılında imzalanan Apamea barışıyla bölge yönetimini ele almıştır. Bergama Krallığı 3. Atalos'un milattan önce 133 yılında ölümü ve vasiyeti üzerine bölge Roma İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Evet, Sütunlu Cadde'deyiz şu anda. Gayet güzel korunmuş aslında. Sütunları görüyorsunuz. Kent en ihtişamlı çağını Roma döneminde yaşamıştır. Milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren kentte yeni bir yapılanmaya gidilmiş ve şehir kapıları, caddeler, hamamlar, stadyum, tiyatro ve meclis binası gibi kamu binaları yapılmıştır. İşte Sütunlu Cadde bu kadar diyebiliriz. Hipeum, yani çeşme, mermer bir podyum üzerinde yükselen çeşme, Sütunlu Cadde ile Hierapolis Caddesi'nin kesişim noktasında traventer sütunların dış yüzeyleri tıraşlanarak yapılmıştır. Toprak su borularıyla, künklerle havuza taşınıp dinlendirilerek gelen su daha sonra anıtsal çeşmeye tekrar dinlendikten sonra verilmiştir. Burası erken Bizans kilisesi. Bizans eserleri devşirme yapı malzemelerinden anlıyoruz. Killer, tuğlalar, kiremitler kullanılmıştır. Geldiğimiz istikamet. Bu bölüm yine girilmez işareti var. Tonozlu yapı şeklinde geçiyor. İşte tonozlu yapı şu gördüğünüz şekilde çatı sistemi olan yapılara tonozlu yapı deniliyor. Öncesi ve sonrası. Tonozlu yapının yanında yer alan bölüm. Kemerle çatılar yapılmış. Nasıl da etkileyici ve buz gibi. Bu sıcakta buz gibi serinledim. Evet, kemerli yapı. Erken Bizans kilisesi ve 4 doğu bitişindeki tabernaların, yani dükkanların kuzeyine inşa edilen kemerli yapı doğu ve batı yönlü uzanmakta olup
dikdörtgen yapıdadır. Bakın taşların üstünde sıvalar da varmış muhtemelen. Çoğunluğu dökülmüş. Tek tük parça parça kalmış. Demek ki bir nevi kapalı çarşı gibi burada dükkanlar yer alıyordu. Ana cadde üzerinde yürümeye devam ediyoruz. Böyle yazılar da var. Evet, burası neresiymiş? Burası da taş kesme atölyesi. İşte merak ettim. Bu taşları nasıl böyle muntazam yapıyorlar diye. Dikdörtgen planlı 80 metrekare bir yapı. Kesme işlemi sürekli olarak sağlanan su ve kuvars kumu verilmesiyle gerçekleşiyormuş. Milattan sonra 6. 7. yüzyılda aktif olarak kullanılan bu atölyenin çeşitli sebeplerle kullanım dışı kalan Roma dönemine ait büyük kamu binalarının mimari bloklarını keserek mermer ya da travertenden yapılmış üçgen, dörtgen, altıgen ve ongen biçimli zemin döşeme taşlarının üretiminde uzmanlaştığı anlaşılıyor. Yani bir şekilde bu taşlar nasıl böyle muntazam kesiliyor, bunu öğrenmiş oldum. Sürekli verilen su ve kuvars kumuyla taşlar kesiliyormuş. Burası da latrina, yani umumi tuvalet. İşte bakın, Efes'te birçoğunuz görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Burada insanlar oturup alttan sular akıyor. Hem pisliği götürüyor hem de su sesi insanları rahatlatıyor. Adamların tuvaletleri bile estetik, baksanıza. Sütunlar da var. Baksanıza döşemeye. Artık yeni mi yapıldı, eskiden mi? Salçeşme'de burası. Ama birçok yerine giremiyoruz maalesef. Roma İmparatorluk döneminde bir dönem Sardis, yani bugünkü Salihli konvertusuna, yargı birliğine dahil edilen kent, bir zaman diliminde de Apamea, yani Dinar konventusu içerisinde yer alır. Yapılmış su boruları, küpler.
tiyatrodan kalan bu Grek tiyatrosu tipinde araziye uygun inşa edilmiş, Roma mimari tarzında yapılmıştır. Tiyatro 3 bölümden oluşmaktadır. Biz şu anda sadece bir toprak parçası ve taş yığınları görüyoruz. Yaklaşık 8.000 kişi alabilecek kapasitededir. Tamamen toprak altındadır. İşte şu orta kısım. Sahne binasının üst yapısı iç ve dış kısımlara doğru yıkılmış, harap durumdadır. Sahne binasına ait sağ ve sol istinat duvarlarının az bir kısmı yüzeyde görülmektedir. Telepolis şehrine tepeden bakan teras, seyir terasları. İleride de sütunlar var. İşte Yenicekent kasabası. Ve Tripolis antik kenti. Ayaklarımızın altında seyir terasından aşağıya doğru iniyorum diyeceğim ama burayı da kapamışlar sanki. Tabii detaylı bir bilgi yok. Böyle sanki yine su kanalları gibi. İşte tiyatroya çıkmadan var olan hamam da aynı şekilde yıkık bir vaziyette. Şehrin ayakta kalan kısımları Sütunlu Cadde ve Ana Cadde dediğimiz şu aşağıdaki bölüm. Tripolis kentinin de epey işi var. Şuralarda çalışmalar yapılıyor sanki ama çok ağır. Hep diyorum, biz sadece deniz, kum, güneş satmaya çalışıyoruz. Medeniyetler beşiği Anadolu, Türkiye, bu coğrafya bunun sırf tarihiyle turizm gelirlerini en az 5'e katlar. Yani ona katlamaması işten bile değil gerçekten. İşte bakın bu şekilde kemerli yapıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Bir puzzle'ın parçaları gibi bulup çıkarıp veya çıkardıkça yerleştirecekler yerine. İşte ana cadde yukarıdan parçalar muhtemelen oradaki örülen kemerin parçalarından biri olsa gerek ya da başka kemer parçalarından. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.